Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün yapımı basit, çok hafif ve gerçekten de çok lezzetli, muhteşem bir tavuk göğsünden köfte tarifi paylaştım. Özellikle diyet yapan izleyicilerimin bu tarifi mutlaka denemelerini tavsiye ediyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak yarım kilogram tavuk göğsü var. Öncelikle bu şekilde dilimleyelim. Sizlere tekniğini gösteriyorum. Ellerimle bastırıyorum ve bıçağı ellerimin altında hissediyorum. Tabii ki de burada dikkatli olmanız gerekiyor. Bu şekilde saniyeler içerisinde dilimlere ayırdım. Ve şimdi tavuk göğsünü bu şekilde şeritler halinde kesiyorum. İki tanesini üst üste koydum veya tekli olarak da kesebilirsiniz. Evet, dakikalar içerisinde hazırladım. Gerçekten de çok kolay oldu. Bütün tariflerinizde bu yöntemi kullanırsanız eminim işinizi çok kolaylaştıracaktır. Şimdi hepsini küçük küçük doğrayacağım. Ve şimdi ince ince doğramış olduğum tavuk göğsünü kıyma haline getireceğim. İsterseniz bu tekniği kullanın veya biraz sonra bir teknik daha göstereceğim. Aslında o teknik daha kolay. O şekilde yaparsanız dakikalar içerisinde tavuk göğsünü kıyma haline getireceksiniz. İki tane bıçak yardımıyla bu şekilde 500 gram tavuk göğsünü 2 dakikanın içerisinde kıyma haline getirmek mümkündür. Bu işlemi yapmak için bir beceriye gerek yok. Yani bir ustalık da gerektirmiyor. Herkes evinde kolaylıkla yapabilir. Hızlı bir şekilde tekrardan göstermek istiyorum. Aynı şekilde etleri de bu yöntemle kıyma haline getirmeniz çok mümkündür. Kolaylıkla yapacaksınız. Gerçekten de çok kolay oluyor. 500 gram tavuk göğsünü sadece 2 dakikanın içerisinde kıyma haline getirdim. Burada sadece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer dikkatli olursanız sizler de böyle bir sonuç kolaylıkla elde edeceksiniz. Tavukları hazırladım. Şimdi hemen diğer malzemeleri hazırlamaya başlıyorum. Bir tane kapya biber kullanacağım. Hatta yarım da kullanabilirsiniz. Evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Şimdi bu kapya biberi de küçük küçük doğruyorum.
Burada bir tane minik bir soğan var. Hepsini kullanmayacağım. Yarım soğan yeterli. Eğer soğanlar büyükse çeyrek miktardaki soğan yeterli olacaktır. Yine küçük küçük doğruyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Doğradıktan sonra mutlaka suyunu sıkın. Ve yine sarımsakları da ince ince doğruyorum. 3 tane sarımsak kullandım. Sarımsaklar küçüktü. İsterseniz bir tane sarımsak kullanabilirsiniz. Ve şimdi sosunu hazırlıyorum. Bir kaseye 1 tatlı kaşığı yoğurt aldım ve 1 yemek kaşığı su ilavesi yaptım. Birkaç damla da limon sıktım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Eğer evinizde zeytinyağı yoksa veya kullanmak istemiyorsanız ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 2 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım ve şimdi diğer baharatlarını ilave ediyorum. Çok az kaşığın ucuyla kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber kullandım. Pul biber kullanmıyorum. Karabiber çok güzel yakışıyor. 1 çay kaşığına yakında karabiber kullandım. Eğer eviniz varsa çok az miktarda çay kaşığının ucuyla birazcık zerdeçal, birazcık köri ilave edebilirsiniz. Daha da lezzet katacaktır ve şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Artık sos hazır. Bu arada az önceki sosun içerisine yarım çay kaşığı da şeker attım ki daha iyi kızarsın diye. Tabii ki de şeker isteğe bağlıdır. Tüm malzemeleri ilave ettim. Ardından 3 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Evet, artık yoğurma işlemi sona erdi. Görmüş olduğunuz gibi köftenin iç harcı oldukça yumuşak. O yüzden şekil vermiyorum. Buzdolabında 2 saat boyunca dinlendireceğim. Böylelikle kıvamı tam oturacaktır. Birazcık katılaşacaktır. Böylelikle şekil vermem de kolay olacaktır. En az 1 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hem de lezzeti artacaktır dinlendikçe. Aradan 2,5 saat geçti. Tabii ki de ne kadar çok dinlendirirseniz lezzeti o kadar artacaktır. Şimdi hemen şekil vermeye başlıyorum. Bu köfteye gerçekten de şekil vermek inanılmaz derecede kolay. Ama mutlaka elimizi ıslatmamız gerekiyor. Aksi halde yumuşayacaktır. Hemen böyle saniyeler içerisinde şeklini hemen verdim. Çok da kalın olmasın. Birazcık şöyle inceltiyorum. Aynen bu şekilde kolaylıkla şekillerini verebilirsiniz. Bu arada koyduğum tabağın altında suladım ki köfteleri koyduğum zaman yapışmasın diye. Ve artık köfteleri kızartmaya başlıyorum. Tavaya bir miktar yağ aldım. Yağ iyice kızdıktan sonra hemen köfteleri alıyorum. Bu arada spatulayı da birazcık suladım ki yapışmasın diye tavaya koyma esnasında. Gerçekten de çok lezzetli bir köfte oluyor. Ancak genelde döküm tava için bu köfte uygun değil. Döküm tavada yapışma ihtimali çok yüksektir. O yüzden teflon tavada bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Dakikalar içerisinde pişecektir. Lütfen kontrol olalım. Tavayı bu şekilde ara ara sallarsak yeterli olacaktır. Altı kızardıktan sonra hemen ters çevirelim.
Evet, artık köfteler hazır. İçi sulu sulu ve yumuşacık oldu. Gerçekten de çok lezzetli. Benim çocuklarım çok seviyor bu köfteyi. Özellikle diyet yapan izleyicilerim mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Çünkü yüksek oranda doyuruculuk özelliğine sahiptir. Hem de hafif bir lezzet. Deneyenler eminim çok beğenecekler. Ben makarnayla servis edecektim ama makarnayı tabağın yanına koymayı unuttum. Hatta buharıyla da havuç ve brokoliyi de pişirmiş oldum. Gerçekten de çok lezzetli ve çok doyurucu bir tariftir. Dediğim gibi özellikle diyet yapan izleyicilerimin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.